Kaynıyorsunuz hocam. Yandan fokur fokur. Haberliklerine bahsediyorsunuz. Vallahi Üstüme resmen alındım ben. ama kaynıyorsunuz ya bugün. Ben çiçek açtım, siz kaynıyorsunuz. Yaz geldi. Ay gelmedi. Yine mi gelmedi? Yine mi gol değil? Hocam yine olmadı. Belki de geldi. Belki de kim bilir, belki de geldi. Kim Ne bilir? zaman yayınlandığına Belki şu göre an bir şey. bizi seyredenler 138 bininci kişi seyrederken bizi yaz belki de. Bence şöyle bir şey yapalım. Bunlar bitmiyor aklıma hocam çok güzel bir şey geldi. Hep dönüyor. Evet. Bu videoyu izleyen 101. kişiye dolgu hediye edelim. Vay, aldım sözü. Damat dolgusu. Ne dolgusu hocam? Dolguyu açın. Tartışacağız. Soru geldi, damat dolgusu mu? Yok. Onu ben bilmiyorum. O Yukarıda bende yok. çalışıyoruz. Düşünmez misiniz? Yok valla. Şey varmış. Sonrasında bir masaj olayı var ya. Evet. O yüzden. Ay Allah'ım yarabbim. Neyse tamam, ben yukarı çıkayım. Yukarı Temizleyelim çıkayım. ortalığı. Hatta o kadar yukarı çıkayım ki yani oradan göze kadar gideyim mi? Gidelim. Ha? Gidelim. Bugün Ya, gidelim. bir şey soracağım. Üst göz kapağı eyvallah, alt göz kapağı ne demek? Alt göz kapağı anatomik bir yapı gerçekten. Tabii daha genç yaşlarda çok belirgin ortada değil. Çünkü orta yüzne böyle bir ünite gibi oluyor. Ama yaş almakla birlikte buradaki ligamanın Doktor bir sakin. hemen başlatan yani kemiğe bağlanan dokunun Tamam, bunu üzerinden yağın işte yer değiştirmesiyle. Ya, gözaltı torbası mı diyelim buna? Hayır, gözaltı torbası alt göz kapağının kendi yapısında bulunan yağın pörtlemesinden kaynaklanıyor. Tamam, o pörtlüyor, üst düşüyor. Üstte de pörtleme olabiliyor. Öyle mi? Tabii üstte de yağ Göz var. kapağı üstü pörtleyen birini... Böyle puffy böyle şiş üst göz kapakları görmüşsünüzdür Okey, mutlaka. anlaşıldı Onlar da, şimdi. onlarda da yağ. Bunları alıyorsunuz. Şöyle üst göz kapağındakileri genellikle alıyorum veyahut da yana doğru çevirip kaşı kaldırıyorum. Vay, İçeride. formül güzel. Aynen. Bir Onu taşla iki kuş. Amerikalı bir hocam sağ olsun. Çok enteresan bu. Çok güzel yapıyordu. Oradan öğrendim. O yağ çevirince, bunun altında dikince o kaşı yukarıya doğru itebiliyor. Tabii Burayı da genişletiyor. Tabii. Değil mi? Bazen çünkü makyaj için biz makyajda kadınlar bunda zorlanırız. Bazen göz kapağı düşük olunca ya da burası doğuştan şey olabiliyor. çok Az. aşırı olanlarda değil tabii. Yani bunu 1 santim kaldırmıyorsun. Yani bunu yaklaşık 2-3 milim kadar kaldırabiliyorsun. Çok ekstrem değil. Hani ufaktan bir yükseliş sağlıyorsun. Oradaki alt göz kapağındaysa artık yeni teknik, bizim özellikle kliniğimizde yaptığımız teknik yağın yerini değiştirmek. Çıkarmak değil. Çünkü artık çıkarttığım zaman şunu gördüm. O iskelet görüntüsü olur. Yani böyle göz çöker, yaşa bağlı. Evet, biraz daha çöker ve böyle onun bir miktar önüne geçebiliyorsun yağ almazsan. Çünkü yağ alınca artık iyice çöküyor. Yağ almaktansa böyle yanak üzerine yaydığımız zaman o gençliğe ait işte tek üniteyi tekrardan oluşturmaya başlıyoruz. Şu göz kapakları düşünce yani bazı aslında anatomik de bir şey, yani o da genetik olabiliyor değil mi? Yani baba düşük göz kapaklı da doğabilir insan. Ama bir süre sonra ya hocam yavaş yavaş gözümün önünde kapaklarınız düşüyor. Fark ettiniz değil mi? Bugün Ay, çok böyle bir alerji var. Ha, alerjiden de. Alerjik. Geçen bölüm hastaydım. Bu bölüm alerjim. Bu bölüm alerjiyim. Evet. Yani Anladım, burun peki. kaşıntısı falan. Peki. Neye alerjiniz var hocam? Çevredekileri. Galiba yani. Yani şey de değişiyor tabii ki. Ülkeye göre de değişiyor. Çin'i, Japon'u, Kore'si, onlarda böyle gözler de yok. Hepsini aynı zannediyor. Biliyor musunuz? Asyalılar da bizi hepsi birbirinin aynı diye karıştırıyormuş Türkler. Gerçekten mi? Gerçekten, çünkü ben çok seyrediyorum uzak doğu filmleri filan. Ben filmlerde bir 15-20 dakika acaba bu adam kim, bu aynı mıydı, bu kadın mıydı? Zaten dili de anlamıyorum ama görüntüden de hepsi aynı insan gibi geliyor bana. Onların gözlerini değiştirelim hocam. Şimdi Göz çok belirleyici. Kapak mapak. Caucasian dediğimiz o beyaz ırkta Evet. göz kapağına ait çizgi, üst göz kapağına ait çizgi yaklaşık 8-10 milimetre kirpik kenarının üstündedir. Daha doğuya gittikçe, özellikle uzak doğuya varınca o göz kapağı çizgisi artık oluşmamaya başlıyor. Oluşmadığı için de göz kapağının cildi direkt olarak gözün üstüne düşüyor. Onları açabiliyor muyuz? Tabii onu orada işte tekrardan göz kapağı çizgisi oluşturuyorsun. Kesiyi ona göre yapıp ondan sonra işte orada ufak tefek sihirbazlıklar yapıyorsunuz kaslarla ilgili ve orada bir çizgi oluşturuyorsunuz. Biraz riskli değil mi? Yani göz kası Tabii. çok yakın bir bölge görmeye, şuna buna. Çok dikkatli olmak lazım. Ama üst göz kapağı biraz daha rutin, alt göz kapağı biraz daha problem. Göz kapağı düşüklüğü
kesinlikle ve kesinlikle bence yaşı arttıran bir şey. %100. Yani bu net. Bence de yani bir kere yorgun gösteriyor. Yorgunluk. Geri çok sarkması durumunda sinirli gösterebiliyor. Ama burada estetikten farklı bir şey anlatacağım size. Üst göz kapağının lateral tarafta yani orta Bunu biliyorum kısmı- bu laterali. Evet, biliyoruz. bunu biliyoruz. Orta kısmına en dış kısmına yani şurada hooding dediğimiz aşağı doğru düşmesi bizim görüş alanımızı kısıtlayabilir. Ha bir de o var. Tabii. Bir de bu var tabii. Görüş alanını kısıtlaması yani periferik görüşü yani dış görüşü kısıtlaması ileriye dönük problemler oluşturur. Ne olabilir? İşte arabayı görmeyebilirsiniz araba kullanırken. Yolu geçerken keza arabayı, bisikleti görmeyebilirsiniz. Gözünün önündekini görmeyebilirsiniz. Gözünün önündekini görmüyorsun kardeşim dediğimiz belki de kadının gözü düşük. Göz kapağı düşük. Tabii evet. göz kapağı Evet, düşük göz belki de tabii. Genellikle böyle ciddi anlamda problem oluşturabilecek noktaya geldiği zaman zaten hasta artık bir sonuç arıyor estetik dışı. Ama genelde dediğim gibi evet çok net yaş almayı gösteren bir bulgu bence. Bunu yapmak ne kadar sürüyor? Kaç dakikalık bir 20 işlem? dakika ile 20 ile 30 dakika o arası. kadar. Tabii lokal anestezi altında. Tamam. İyileşmesi? İyileşmesi de 5-7 gün kadar. Çok mu morarıyoruz? Gözümüz mü şişiyor? Ne oluyor? Kişiden kişiye değişiyor. Genelde işte ameliyat süresince eğer olabildiğince kansız çalışmaya çalışıyoruz zaten. Olabildiğince kanayan noktaları durdurmaya çalışıyoruz. Bunu durdurduğumuz zaman kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte illaki bir miktar morarma oluyor ama İlginç bir şey anlatayım size. Bir gün bir hastamız buzu koymuş gözüne. Biz çünkü saat başı 10-15 dakikada bir buz uygulamasını öneriyoruz. Buzu koymuş ve uyumuş. Yandı. Hiç de yanmamış. Buz yanığı. Hiç de yanmamış. Sabah kalktığı zaman 0 ödem, 0 kanama. Tabii çok şanslıydı tabii ki ama Aa, o buz maskeleri falan var. Onlardan verin bari insanlara. öyle yapıyoruz zaten. Ha, değil mi? Ha, çok güzel. Ha, benim bildiğim bir tek elime armut, muz, ananas filan alıyorum canım acımasın diye. Ovdur onlar var elde. Onları biliyorum. Muzu Tabii görmedin mi? muz. Bir muzumuz var, bir ananasımız var. Onları sıktıra işlem yaptırıyorsun acımasın diye. Orada tülbentle sarmış kadın. İnce bir tülbentle sarmış diye buzu koymamış. Ha, çok akıllıca ama demek ki buz çok faydalı ya. Buzu her yere yani daya insin. Ya çok fena bir ekibiz biz. Her yere çekildi bu konu. Bilinç öyle oluyor, kayıyor yani artık. Her yerinden. Yani bütün ödemleri buz indiren bir şeydir demeye çalıştım. Yanlış mı hocam? Yani bacakta da şiş. Hayır. Benim arkadaşım bir şey oluyor. Ayağımda buz koy diyor. Ya buz sihirli bir şey gibi. Tabii ödemi çok azaltır. En çok yapılan işlem galiba bu göz kapağı indir kaldır kısmı. Biraz da kolay olduğu için demek ki. Süresi filan. Kolay, daha rutinde daha sık yaptığımız bir ameliyat. Ama dediğim gibi yani her ameliyatta dikkatli olunması gerekiyor. Olunmazsa komplikasyona kapı açmış olur. Onda kadının erkeğin farkı var mı? Erkeğin göz yapısı, şu su busuyla ilgili. Hayır ama erkekte kaş düşüklüğünü daha sık görüyoruz. O yüzden göz kapağıyla birlikte bir kaş müdahalesi de gerekiyor. Oraya işte direkt bir kaş kaldırma, birazcık buradan cilt çıkartıp kaşı yukarıya doğru alma gibi işlemleri daha sık yapıyoruz erkekte. Sadece kaş kalkmayla yetmiyor yani göz kapağı başka bir şey. Göz kapağı derisiyle kaş derisi birbirinden bağımsız olduğu için sadece evet yani eğer göz kapağında fazlalık varsa göz kapağını almak gerekiyor. Değilse kaşa ait fazlalıksa zaten kaş kaldırma veyahut da alın germe. İkisi birlikteyse de ikisini. Şimdi yağ, göz kapağının üstteki yağ anladım. İçeriye dıttırıyorsunuz, orayı açıyorsunuz. Öyle çok güzel bir sistem. Düşük kapak ne oluyor? Kesmece mi o? Cildi mi? Ha, Evet. onu da attık. Cildi aldık. Nereye lütfen nereye alıyoruz? Yakıyoruz biz onu. İşte yani dönüp dolaşıp konunun buraya gelmesi pilava atmıyoruz. Yok, yakıyoruz. Yakıyoruz. Onu Bildiğiniz, yakıyoruz. evet. Ay büyük bir şey mi çıkıyor? Yani bazı kişilerde 1-1,5 santime yakın şeyi çıkartabiliyoruz bazen. Cilt çıkartabiliyoruz. Peki orada bakış değişiyor mu? Bence değişiyor ve güzele değişiyor. İfade. Öyle şaşkın ifade olmuyor. Hayır. O kaşla ilgili herhangi bir farklılık olmadığı için sadece üst göz kapağı ve bence çok aydınlık, böyle daha böyle mutlu, aydınlık, dinlenmiş, uyumuş. Kaynanasına bile görünüyor. güzel bakıyor gelin yani onu yapınca. Ha evet. Ama erkekler için aynı şeyi söylemeyeceğim.
Hocam? Yo, ben çok severim ayrı da yani bazı erkekler, bildiğim erkeklerden bahsediyorum. Ha. Öyle der. Benim başıma bir arkadaşımın başına gelmişti. Yakın bir arkadaşımın başına geldi. 15 saniye sarayım mı? Soralım. 15 saniye. Hemen şunu yapayım. Tabii aman hocam. Aman hocam. Hazırım. Aman Bu hocam. sefer bitirebilecek kaç tane var orada? Burada az var. Bence birazcık yarısına geliriz. Başladım. Tekrar sarkar mı? Evet. Alt kapak torbası geri gelir mi? Evet. Üst kapak görüşü açar mı? Evet. 30 yaş erken mi? Hayır. 60 yaş geç mi? Hayır. Sonuç ne zaman oturur? 7 gün. His kaybı? Olmaz. Dikiş izi? 7 gün 3 ay sonra kaybolur. Kaç gün şiş? 7 gün. Bu sefer daha fazla gitti. Değil mi? Evet kesinlikle. 7 gün mü şiş? Yani 7 Aşağı gün yukarı bir max diyorsunuz. evet, bir morluk, ödem, biraz işte bir kısım insandan insana değişir klasik lafımız zaten ama 7. günde genellikle o ödem ve morarma azalmış oluyor. Bunu böyle geldiği zaman ne bileyim başka bir şey yaptırmaya geldi mesela işte ne bileyim şurası burası dediğinde. Siz daha net görüp yönlendiriyor musunuz bu konuda? Tek önerdiğimiz cerrahi. Yani hasta gelip de bize bana ne gerekiyor dediği zaman sizi ne mutsuz ediyor diye sorarım. Eğer göz kapağında biraz önce bahsettiğim lateral hooding'e bağlı periferik görme. Ay iyice doktor bir sakin. Hepsi üst üste geliyor. Birinde susayım diyorum. İkincisi geliyor. Üçüncüsü geliyor. Baktım, Bu söyleyeyim gerçekten dedim doktor zaten. bir sakin. Evet. Bir daha lateral prefabrik. Evet bittik. Prefabrik. Evet. Şu dış taraftaki cildin Tamam. fazla düşmesine bağlı olaraktan dışa görüş azaldıysa ve ben bunu görüyorsam hastada bunu öneriyorum. Diyorum Hasta ki, göremeye o biliyor onu. hiç hasta rahatsız olmaz. Ha evet farkında Tabii çünkü olamayabiliyor. farkında olamayabilir. Ama onu mesela önerdiğimiz tek cerrahi yani tabii ki burun içerisinde yamuklu benim estetikten bahsediyorum. Önerdiğimiz tek estetik cerrahisine bağlı ameliyat bu. Peki cerrahlar böyle estetik cerrahlar birbirine bunu öneriyor mu? Abi yapsana ya niye yaptırmadın bugüne kadar? Gel seni bir yatırayım bir keseyim falan diye. Çünkü Öneriyoruz. anlattığınız kadarıyla ilk şeylerden biri. Yani benim ortaklarımdan, abilerimden bir tanesi hocam. Ona mesela ben sürekli öneriyorum ama kabul ettiremiyorum kendisine. Niye güvenmiyorum? Yo abisi de var plastik cerrah ona da yaptı. Onu da yani güvenmiyor mu derken yani sizin özelinize değil meseleye güvenmiyor. Herhalde. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir tanıdığıma rastladım. Hakikaten bayağı ürkütücü bir şey yani bu. Botoks yaptırmış. Yaptırdığı şey botoks ve bu kaz ayaklarına yaptırmış botoksu. Çünkü böyle yanımda oturuyordu. Beni tanımadı. Ben de hani merhaba filan merhaba. Dedim acaba kilo verdim filan son zamanlarda öyle böyle mi? Bir süre sonra Çiçek sen misin filan. Evet benim dedim. Tek gözüm 2 tane görüyor o yüzden anlamıyorum. Ne dedim? Botoksun etkisiyle ilk zamanlarda değil 15 gün sonra olmuş. 15 gün sonra tek göz çift görmeye başlamış. Nöroloğa yollamışlar hemen demişler. Acaba nörolojik bir şey mi? Hiç ilgisi yok. Tamamen yanlış yapılan herhalde bir yere. Bunun etkisiyle bayağı çift görüyor. Geçer mi ne olur bilmiyorum tabii de. Yanlış demek istemiyorum ama botoks komplikasyonlarından bir tanesi o. Gerçekten bu kaz ayağını açmak için, işte üst göz kapağını birazcık açmak, kaşı biraz kaldırmak için buraya konulan botoks sızması durumunda. Her şey ilacın sızması. Evet ve gözü hareket ettiren kaslardan özellikle dış tarafta olanın etkilemesi durumunda çift görme çok beklenen bir sonuç ama işin güzel yanı ne? 2-3 ay içerisinde tamamen geçer. Ay güzel olmak uğruna yaşadıklarımıza bak. Riskler içinde yaşıyoruz. Yok yani Ya bunu hiç düşünmemiştim çünkü gerçekten şaşırdım. Kapak düşüyor evet göz kapağı düşebiliyor bir süre sonra. evet. Onun tekrar yapılması için bir süreç gerekiyor mu? botoksun mu? Hayır kapağın. Düşen kapağı Düşen kapak 7 yani Ne kadar rahat konuşuyoruz. Kavanoz kapağı düşmüş gibi. ama şöyle en erken yaş almanın gözüktüğü yerlerden birisi. Onlar daha geç. Ha, doğru. Tabii, daha geç. 20-35'lerinde bile Tabii, kapakları inikler evet. var. Yani ta 20'li yaşlarda başlar üst göz kapağındaki değişiklikler ve Ha, 20'lerde başlıyor. Tabii 20'lerden sonra başlar. Ve ilk görülen yaşlanma belirtisinin ilk görülen yerlerden bir tanesi. Zamanla yani biz aldıktan sonra zamanla 5 sene, 7 sene, 10 sene içerisinde tekrardan düşme potansiyeline sahip. Ama tekrardan yapılmasında da hiçbir sakınca yok. Peki bunun var mı o şey mesela 18 yaştan önce yapılmaz edilmez göz kapağı değişir mi? Yukarı kalkar mı? Daha çok düşer mi gibi riskleri? Genellikle bence 18 yaşından önce herhangi bir şey çünkü yüz büyümeye devam ediyor. O ister kemik yapı olsun ister burun yapısı olsun yüz büyümeye devam ediyor. O yüzden yapmamakta fayda var. Hocam ben böyleyim ya. O beni seven böyle sevsin deme hakkımız hiç kalmadı mı? Yok. Aa. Yok var tabii ki de. Var tabii ki de. Yani kişinin gözündedir güzellik. Karşısındakinin mi kendinin mi? Kendi gördüm. Ama kişi hep kendini hatalı kusurlu görür ya. Yok. Benim mesela bir arkadaşım var.
çok güzel değil ama yani çok dünyanın en güzeli benim diye geçiniyor. Ay ne güzel bir şey. Evet. Ya bu algı birazcık bence. Ben hayatımda bir kere itiraf ediyorum, dudağıma dolgu yaptırdım. Korkunç bir sonuçtu. Korkunç bir sonuçtu bence. Yani çok seneler önce. Bilmem, malzeme de olabilir. Neyse ne, ya da bende olmadığını düşünüyorum. Tamamen Instagram baskısı. Yani ve iyi niyetli baskı. Kötü niyetli bir şeyden bahsetmiyorum yani. Böyle işte takip edenler şunlarla. İşte güzel güzel şeyler söylüyor. Çok tatlısınız, çok güzel ama üst dudağınız yok. Gülünce benim iyice giriyor üst dudağım içeriye çünkü. Üst dudağınıza. Ben önce takılmıyordum. Takılıyorsun ve burada bir şey konuşmaya başlıyor. Ay bir deneyim. Ay aman yani. Yani böyle bir şey olamaz ve nasıl inecek, bu nasıl inecek, sonra gidip lazerler bir sürü şeylerle dudak indirttim. Çok Eritilebiliyor korktum. biliyorsunuz. Erittim işte lazerle. Erittik yani, dedim çok özür dilerim, bende olmadı. Ya ama bu iş, onu diyeceğim yani. Ben ve benim böyle olma hakkımı biraz elimden alındığını düşünmeye başlıyorum. Sizle ilgili bir şey değil. Yok hayır. İki tane şey söyleyeceğim. Birincisi dolgunun genelinde eriyebilen dolgu kullanan, yani bizim hyaluronik asit dediğimiz dolgu kullanıldığı zaman bu hyaluronidaz dediğimiz bir enzimle, iğneyle direkt olarak eritilebiliyor. Tamam. Sakinim. Sakinim. Doktorum sakin olamıyor. Ben sakinim diyeyim. Çünkü anlamıyorum. Anlamadınız mı? Hyaluronik mesela. işte. Orası. Hyaluronik asiti biliyorum. Onu bile dilim zor dönüyor O da söylemeye. hyaluronidaz. Hyaluronidaz. Oo, çok havalı. Bununla indirilebiliyor. Tamam. İkincisi bence gerçekten yani sosyal medyanın güzellik üzerine fokus edildiği, işte çünkü düşünsenize güzelliğiniz üzerinden para kazanıyorsunuz sosyal medyada. Tabii ki insanlarda işte ya orayı düzelteyim, burayı düzelteyim ama ben bir ara bir şey vardı. Bir ekstreme kaçış vardı. Ne Yani gibi? Dudağım alnıma değsin. Ha, işte ay, evet, kaşım korkunç saçım içine insanlar girsin. vardı, evet. Şimdi yavaş yavaş bence artık daha natürel, daha doğal görüntüye dönüş başladı ve hızlıca oraya doğru işte insanların evrileceğini ben düşünüyorum. Bence anlamıyorum. Mesela o kadar güzel duruyor ki dolgu. Aa diyorum. Hiç anlayamadığım ama çok güzel ve çok sağlıklı duran dolgular da var şimdi. Haksızlık etmeyeyim ama hani ben kötü bir deneyim yaşamıştım. Mutlaka kötü deneyim yaşayanlar olur. Ve ama bu tamamen hani ben böyleyim kardeşim deme hakkım elimden alındığı için olmuştu. Bu hakkı ben verdim, alındı demeyeyim ama bu etkiliyor yani bir şekilde. Etkileyecek, daha da etkileyecek. Yani şimdi yapay zekanın hayatımıza girmesiyle şimdi yeni programlar var biliyorsunuz. Yani yaptırabiliyorsunuz. Kendiniz diyorsunuz ki bir göz kapağı yapayım. Bir bunu göreyim yapayım. böyle ama kendinde öyle zannedenler de var bir süre sonra ama öyle değiller tabii onlar. Olabilir. Zamanla daha da artabilir onlar. Kendi hayatlarını oradan yaptırıp yüzü gözü mü düzelecek? Nasıl, anlamadım. Şöyle adam kendisini yaptırıyor. Tamam. Ekranda yaptırıyor. Gerçek değil ama o. Gerçek değil tabii ki. Yapay zekanın yaptığı. Tamam. Ya gidip bunu ya ameliyatı ne oluyor? Ha tamam, anladım. Onu evet. Yok hayır, bir süre sonra öyle bir psikolojiye de girebiliyorsun. Böyle birileriyle konuşuyorlar. Geçen gün bir arkadaşım gösterdi. Hayatımın şokunu yaşadım. Yürüyen insan var bir tane, işte bir şey. Yapay zekada biri. Seninle konuşuyor, geliyor, sohbet ediyor. Tamam okey, anlıyoruz bunu ama seni görüyor. Kolyen ne güzel dedi ve tamamen seninle flört etmek üzerine kurulu bir erkek figürü. Bayağı da böyle yakışıklı bir şeyler yapmışlar, giydiriyorlar. Geliyor öyle. Ne kadar güzel konuşuyorsun sen, bir şiir gibisin falan. Hatta arkadaşım böyle bana doğru döndür. Ne kadar da güzel gözleriniz var. Döndür görmesin beni yani. Hakikaten artık o noktaya geldiği için Evet, çok evet. ürkütücü. Göz kapağını da yakında kaldırırlar vallahi bunlar. Bence Sizin yapar. meslek elden gider mi hocam? Bence herkesinki gider. Benimki gitmez. En başta geçecek. Şaka yapıyorum. Ya yok yani bir sunilik var. Şimdi mesela şarkılar yapılıyor. Allah'ım, o şarkılar bir yapılıyor. O kadar fena şeyler çıkmaya başlıyor Çok ki bir güzel süre şeyler. sonra. Hocam Hayır, müzik zevkinizi bir konuşalım Hayır, bence. şarkılar özellikle pop alanında çok güzel şarkılar çıkarttı. Gerçek değil. Gerçek olmadığı süre, bir süre sonra onun duygusu gelmemeye başlıyor. Ayrıca direkt sizin meslek gider elden. Ben geçen gün check-up yaptırdım. Kendi doktoruma ulaşamadım. Ondan sonra koydum ChatGPT'ye. Dedim bu. Ciğer bu. Sonuçlar bu. Konuş benimle kardeş. Söyledi. Neyse çok güzel. Her şey çok güzel. Sonra kendi doktorum bir gün sonra bakabildi onlara. Aynısı. Aynı cümleler. Dedim, yürü be ChatGPT. Tabii ki ya. Şimdi Bir yere kadar yapay tabii. zekanın çok büyük etkinliği olacak dünyada. Doğru kullandığımız takdirde Gözünün kapağını bile bence alır. Hatta almasını geç, sarkmasını önler. göz kapağı sarkması için önereceğiniz bir şey var mı? Şunu sürdüm, avokadoyu kestim 2 dakika
Fırına Ayşe Cem verdim, Yılmaz'ın sonra şey yaptım. Balığı sardım sırtıma falan o. Ben Balığı aldım sadece falan vardı ya. Hani. Hakikaten var bir şeyler. Ben yapıyorum. Öyle kiviler miviler kesiyorum. Dip frize koyuyorum. Onları gözüme koyuyorum. Patatesleri koyuyorum. Ama ondan ötürü sarkmadı demiyorum tabii ki de. Hani Yapısal yani diyorum yani 60 yaşında insana bakıyorsun hiçbir şekilde sarkmamış. 30 yaşında adama bakıyorsun buradan tamamen kapanmış. tamam, Birazcık bu, da bu basit bir işlem ama. Ben bunu buradan anladım. Her şey zor. üst göz kapağıyla ilgili. Üst göz kapağıyla. Alt göz kapağı zor mu? Alt göz kapağı tabii daha zor. Daha Aynı çok anda bana üst göz kapağı ve alt göz kapağı der misiniz? tercih ederiz. Eğer Hayır. Ne? Söyler misiniz bana şu anda? neydi? Ne? Üst göz kapağı, alt göz kapağı. Alt göz kapağı, üst göz kapağı. Düşünmeden üst göz kapağı, alt göz kapağı. Üst göz kapağı, alt göz kapağı. Fena değil. Dal sarkar kartal kalkar. Yok onu söyleyemeyiz. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada şişesi. Evet, olmadı şu şişesi. Ondan, onun gibi bir şey oldu çünkü. Üst Yok. göz kapağı, alt göz kapağı. Evet. Üst göz kapağı daha rutin lokal ama alt göz kapağı genel anesteziyi tercih ediyoruz. Çünkü ister istemez görme alanının içerisinde oynuyoruz. İnsanlar çok rahat etmeyebilir onda. O yüzden daha çok genel anestezi tercih ediyoruz. Hocam ben bugün sizin göz kapaklarınızı yavaş yavaş düşürmeye başladım. Siz yani değil, hastalık. alerji. Alerji. Tamam. Alerji mi artık hastalık mı üzerine biz mi bilmiyorum. Önce bir gözler açılıyordu bir şaşkın şimdi artık sönmeye Ya, başladı. küçüldü Çıkışta değil mi gidelim bayağı? mi bir seruma? Takviyeye gidelim mi? Bir Selen'in sözü var yemeğe götürecekti. Ha tamam okey. Yavaş yavaş yemeğe doğru ha. Şifa diliyorum hocam hepimize. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. Görüşürüz. Siz bana iyi bakın. Bakacağız. Hiç merak etmeyin. Bak siz bakıyorsunuz Hiç merak bana. etmeyin.